Bana öyle bir film sahnesi söyleyin ki hem kısa olsun, hem diyalog olmasın, hem de gördüğümüz an birçok duyguyu aynı anda yaşayalım. Evet biliyorum, çok şey istedim. Fakat film izlemeyi seven birisiyseniz aklınıza birçok film sahnesi gelmiştir. Titanic filmindeki o sahne ya da Avengers Endgame'deki I Am Iron Man sahnesi dediklerime örnek olabilir. Ve bu videoyu izleyen, siz değerli izleyicilerin aklına elbet bu sahneler gelmiştir. Peki ya bu duyguların hepsini ve daha fazlasını 10 saniye içerisinde yaşatan bir sahne söylesem? Christopher Nolan'ın yönetmenliğinde olan Batman üçlemesi tüm zamanların en çok beğenilen süper kahraman filmleri arasındadır. Bu üçleme öyle bir üçlemedir ki çıktığı yıllarda sinemada süper kahraman filmlerini yaşatmıştır ve yeni gelecek olan süper kahraman filmlerine de öncü olmuştur. Tabii ki de bu öncülük durumunu sadece Dark Knight yapmamıştır. Spider-Man, X-Men gibi 2000'li yıllarda çıkmış Marvel filmleri de sinemada bir çağ başlatmıştır. Batman üçlemesindeki bayıldığım, çok hoşuma giden karakter Alfred. Üçleme boyunca her zaman Bruce Wayne'i bir babası gibi destekledi. Kendisi bir yardımcıdan çok daha fazlasıydı. Her zaman gerçekleri söyleyip Bruce Wayne'i Batman yapan kişi oldu esasen. Peter Parker'ı Spider-Man yapan Ben amcası ise bana göre Dark Knight'ta Bruce Wayne'i Batman yapan da Alfred'ti. İzlediğimiz her filmde bir bilgi insan vardır. Yaşlıdır, tecrübelidir. Bu üçlemenin bilgesi de Alfred'tir. Üçleme içerisinde Alfred'in sahnelerindeki diyalog o kadar değerli ki filmi belki de ilerleten, taşıyan bir unsur olarak gözümde canlanıyor. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Dark Knight Rises belki de Alfred ile Bruce arasındaki ilişkiyi en iyi anlayabileceğimiz bir filmdir. Filmin çok üzerine durmak istemiyorum. Bruce bir takım olaylar yaşıyor ve bu olaylar karşısında zor duruma düşüyor. Alfred Bruce'u korumak istiyor ve onu bir nevi yaptığı şeyden dolayı azarlıyor. Azarlıyor kelimesi iyi anlamda kullanılmıştır. Çünkü Alfred seri boyunca her zaman Bruce'a karşı siz üslubu ile konuşuyor. Hiçbir zaman saygısından ödün vermiyor ve her zaman beyefendi tavrını koruyor. They've crossed the line. You crossed the line first, so you squeezed them, you hammered them to the point of desperation. Bruce'u korumak isterken Bruce ona kırıcı kelimeler söylüyor ve Alfred ağlıyor. Bruce kendi bildiğini yapmak istiyor. Böylelikle Alfred'i terk ediyor. Bruce tekrardan Batman kostümüne evrilip kendi bildiğiyle şehri kurtarıyor ve kurtardığı şehir için kendini feda ediyor. Mu. I'm so sorry. I failed you. You trusted me. And I failed you. Wayne malikanesinde Bruce Wayne'in cenazesi gerçekleşiyor. Hani bir meme vardır, elbet hepiniz görmüşsünüzdür. İki kız kendi arasında konuşuyor ve bu erkekler duygusuz ne ağlar ki tarzında bir konuşma dönüyor. Yana kaydırdığımızda ise birkaç film sahnesi ya da oyun sahnesi görüyoruz. Ben de buraya bu sahneyi eklemek istiyorum çünkü gerçekten bu filmi izlerken en çok üzüldüğüm andı. Alfred çok pişman durumda. Çünkü Alfred'in travmaları vardı. Wayne ailesinin ölümünün acısını yaşadı. Bruce Wayne'in annesi ve babası, şimdi de Bruce Wayne'in ta kendisi. En son Bruce Wayne'e kızmıştı. Ondan sonra daha konuşmadılar. İşte bu yüzden kendisi çok pişman. Acıları içerisinde. Sürekli keşke kelimesini duyuyoruz Alfred'den. Zaman geçiyor ve Alfred bir restorana gidiyor. Orada içecek içip parasını ödemek için kartını çıkardığı anda karşısında Bruce Wayne'i görüyor. İşte çok kısa olan bu sahne bizlere bu ikilinin yaşadığı birçok duyguyu yansıtıyor. Şok olma, heyecan, sevinç ve hüzün. İkisinin de birbirine attığı bakıştan neler anlattıklarını çok iyi anlıyoruz. Alfred kartını yerine koyuyor ve oradan o duygularıyla uzaklaşıyor.